Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel patiğin çalışmasını yapacağız. Hep birlikte bu güzelliği öreceğiz. Bu patiği özellikle tulum ve bere anlatımı yapmıştım size. Şöyle askılı bir erkek bebek tulumu çalışmıştık. Ona takım olabilmesi adına şöyle güzel bir patik çalıştım. Bakın bantlarımız filan çok uyumlu, tam bir takım olmuş olacak. Evet arkadaşlar, tulumumuzu çalışırken bir miktar mavi ipimiz artmıştı. Şöyle küçük bir ip parçası. Bu bizim patiğimizi örmemiz için de yeterli olacak. Beyaz ip olarak yine tulumumuzda kullanmış olduğum Alize Baby Best'in kırık beyaz rengini kullanacağım. Renk numaram 55'ti. Bambu karışımlı 100 gram ve 240 metre uzunluğunda güzel bir bebe ipi. Şayet tulumu benimle çalışmadıysanız, sadece bu patik ilginizi çekmişse ip hakkında da bilgi vereyim. Yine mavi ipimde Alize Baby Best'in bebe mavisi rengi. Evet arkadaşlar, şimdi başlayacağız. Çok kolay bir çalışma. Herkes örebilecek. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlar, sizler de örebileceksiniz. Şöyle taban kısmımızdan başlayacağız patiğimize. Sonra burun ve yanları örüp plastikle bitireceğiz. Şu görmüş olduğunuz bantlı kısmı da en son örerek patiğimizi tamamlayacağız. Patiğimiz yine tulumumuzla uygun ölçülerde arkadaşlar. Bakın ortalama 10 santim uzunluğunda, yani 0-3 ay için uygun büyüklükte, esnek de bir patik, böyle 6 aya kadar da giyilebilir. Evet, şiş olarak da eli sıkı olan arkadaşlar 3,5, eli sıkı olan arkadaşlar 4, eli bol olan arkadaşlar 3,5 milimetre örgü şişi kullanabilirler. Misinalı şişle örgü örmeye alışık değilseniz arkadaşlar, misinalı şişle örmek zorunda değilsiniz. Fakat ben şu lastik kısmını özellikle dönerek ördüm. Şayet misinalı şişle örmeyecekseniz bu kısmı da, yani lastik kısmını da şu taban ve arka kısmı diktiğimiz gibi dikilecek şekilde ayrık olarak örebilirsiniz. Evet, başlayalım. Hızlı bir taban anlatımı yapacağım çünkü tabanı çok anlattık. Artık herkes tabanı öğrendi. Tabanımız için 31 ilmek şişimize atıyoruz ve örgümüze başlıyoruz. Herkes alışıla geldiği şekilde, bildiği gibi 31 ilmeğini şişe atsın, sonra birlikte örmeye başlayalım. Çok keyifli öreceksiniz ve çok güzel. Ben bayıldım arkadaşlar. Harika bir model oldu ve takılmada çok yakışmış oldu. Evet, 31 ilmek örelim ve başlayalım. Evet, şişime tam 31 ilmek attım. Bakın kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31. Şimdi arkadaşlar, var olan 31 ilmeğimizle bir diş haroşa boyunca örgümüzü öreceğiz. Sonra taban artışlarına başlayacağız. Şimdi haroşa örgülerle ilk sıramızı örüp tamamlayalım. Eğer düz örgülerle haroşa örüyorsanız, benim gibi böyle düz örgülerle 2 sıra ördüğünüzde bir diş haroşa elde etmiş olacaksınız. Bazı arkadaşlar haroşayı tersten örüyor. Onlar da 2 sıra ters örgü ördüklerinde yine bir diş haroşa elde etmiş olacaklar. Evet, var olan 31 ilmeğimi ilk sıramda haroşa örgü olarak ördüm ve tamamladım. Şimdi artışlara geçeceğiz arkadaşlar. 31 ilmeğimiz var. 15 sağda, 15 solda, bir tane ortada olacak şekilde, hatta işaretleyici takayım. Ayıracağız. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şu 16. ilmeğimiz bizim tam orta kısmımız, burun kısmımız. Şimdi artışlara başlayacağız. İlk artışımızda ilk ilmekten sonra, ikinci artışımızda ikinci ilmekten sonra, üçüncü artışımızda üçüncü ilmekten sonra ve dördüncü artışımızda dördüncü ilmekten sonra şu başta ve sonda artış yapacağız. Ortayı da göstereceğim. Şimdi birinci artışımız ne dedik? Birinci ilmekten sonra ilk ilmeği şişime boş aldım. Bir gizli artış yaptım ve 14 ilmek örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sıra başındaki ilmekle 15 oldu. Bu bizim 16. ilmeğimiz. Şimdi bu 16. ilmeğimizin de sağından ve solundan artış yapıyoruz. 16. ilmek burada. Hemen bir gizli artırma. Sonra 16. ilmeğimi örüyorum ve tekrar bir gizli artırma. Sonra yine 14 sayıyoruz. Bu 14 sayısını hiç unutmuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda bir ilmek kaldı. Bir gizli artırma yaptıktan sonra bu ilmeğimizi de ördük. Toplamda 4 artış yaptık. Bir sağda, bir solda, 2 ilmek de şu orta ilmeğin sağında ve solunda. Her artışta bu şekilde 4 ilmek arttıracağız. Şimdi örgümüzün arka tarafında artış yok. Sadece var olan ilmekleri, bakın artış yaptığım ilmeklerde dahil haroşa örgü olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. 31 ilmeğimiz 4 tane artış yaptığımız için 35 ilmek oldu. Evet, sırayı tamamlayalım. İkinci artışla devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Ne dedik? İkinci artışta 2 ilmekten sonra, sıra sonunda da 2 ilmekten önce. Ortada nasıl ilerliyor biliyor musunuz? Şimdi 1, 1, 1 ya. 2, 3, 2. Üçüncü artışta 3, 5, 3. Dördüncü artışta 4, 7, 4. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 14 sayısını unutmayın yeter. Şimdi 1, 2 ilmek ördüm ve bir gizli artış yaptım. İkinci artış 2 ilmekten sonra. Sonra 14 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın orta ilmeğim burada. 16. ilmeğim burada. Bunlar da gizli artış yaptığım şu bir, bu bir. Bakın. Gizli artış yapmış olduğum ilmekler. Ne dedik? 2, 3, 2. Yani burada 3 ilmek kalınca 14'ü saydık. Hemen bir gizli artırma. Sonra 1, 2, 3 ilmek ördük. Tekrar bir gizli artırma ve yine 14 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Bir gizli artış yaptıktan sonra 2 ilmeği ördük ve bizim ikinci artışımız bitti. 35 ilmeğimiz vardı. Yine 4 ilmek arttırdık ve toplamda 39 ilmeğimiz oldu. Örgümüzün arka tarafında artış yaptığımız ilmeklerle beraber diğer ilmekleri örüyoruz. 39 ilmeğimizi örelim. Sıramızı tamamlayalım. Üçüncü artışla devam edelim. Evet, sıramı tamamladım ve örgümün ön tarafındayım. Şimdi üçüncü kez artış yapacağız. Ne dedik? 3, 5, 3. Bu rakamı unutmuyoruz. 1, 2,
3 ilmek ördüm. 3. artışımı bakın yaptım. Sonra 14 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın şimdi orta ilmek burada. 2 sağında 2 artırma yapmıştık. 2 solunda 2 artırma yapmıştık. Yani arada 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim kaldı. 14'ü saydıktan sonra bir gizli artırma yaptım. Sonra 5 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve tekrar artırmamı yapıyorum. Yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın sıra sonunda 1, 2, 3 ilmek kaldı. Artışımı yapıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum ve 3. artırmamı da tamamlamış oluyorum. Ne oldu? 39 ilmeğimiz 43 ilmek oldu arkadaşlar. Örgümüzün arka sırasında yine var olan 43 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, 43 ilmeğimi ördüm, sıramı tamamladım. 4. kez ve son kez artış yapacağız. Ne dedik? 4, 7, 4. Yani ilk 4 ilmekten sonra artışa başlıyoruz. 4. artışımızı yapabilmek için. 1, 2, 3, 4 ilmeği ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Sonra 14 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi tekrar bakalım. Şu bizim orta ilmeğimiz. Bunlar da 1. 2. 3. artışlarımız sağda. Aynı şekilde orta ilmeğimin 1. 2. 3. artışı solda. Toplamda 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz var. Şimdi 14 ilmeği ördük. Bir gizli artırma yaptık. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi ördük. Tekrar bir gizli artırma yaptık. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bir gizli artış yaptım ve bu 4 ilmeği örerek 4. artışımı da tamamlamış oldum. Şimdi 43 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek daha artırdık ve bizim artık 47 ilmeğimiz oldu. Şimdi 47 ilmeğimizi yine haroşa örgü olarak örelim, sıramızı tamamlayalım. Artık taban çalışmamızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi böyle güzel bir tam tabandan buruna geçerken böyle kabarık bir çalışma yapacağız. Yine çok kolay ve çok keyifli. Onunla devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Tabanım bitti. Şimdi şu görmüş olduğunuz kabarık çalışmayı uygulayacağız. Bu da çok kolay ve çok keyifli. Bunun için mavi ipimi alıyorum ve şu beyaz ipim burada duruyor. Onu kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi sadece düz örgü öreceğiz. Önlerde düz, arkalarda ters. Şu ipi ben biraz uzunca bırakıyorum. Bağlamıyorum. Bir sonraki sırada bağlayacağım. Şimdi var olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet, düz olarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı düz olarak ördüm. Burası örgümün düz tarafı. Şimdi arka tarafı ters olarak örüyoruz. Bakın.
İlk ilmeği boş aldım. Ardından var olan ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. Bu benim ikinci sıram. Bunu 4 sıraya tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi ters sıramız bittikten sonra örgümüzün ön tarafında 3. sıra olarak düz öreceğiz. Düz sıramız bitecek. Arka tarafta 4. sıramızı öreceğiz. Onu da ters öreceğiz. Yani 4 sıra mavi ipimizle önlerde düz, arkalarda ters örgümüzü öreceğiz. Sonra tekrar beyaz ipimize geçeceğiz. Evet, 4 sıraya tamamlayalım. Evet, 4. sıramı da ters örgülerle tamamladım. Bakın, şu beyazla birlikte olan 1. sıram, sonra 2, sonra 3, sonra 4. 4 sırayı tamamladık. Şimdi tekrar arkadaşlar beyaz ipimize geçeceğiz ve bu mavi olanları birleştireceğiz. Ben bunu tığla birleştiriyorum. Ben bunu şişle birleştiriyorum ama isteyen arkadaşlar tığla da birleştirebilir. Şimdi ne yapacağımızı önce bir göstereyim. Bakın, buradaki mavi ilmeğimizin hemen devamında olan ilmek burada. Bakın, başlangıç ilmeği. Şurada hemen. Bu ilmekle yukarıdaki ilmeği birlikte ördüğümüzde o görmüş olduğunuz kabarık görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Bakın, o ilmeği geldim. Şu ilk ilmek biraz zahmetlidir. Onu yukarıya aldım. Şimdi bakın, 2 ilmeği birlikte ama beyaz ipimizle. Artık mavi ile işimiz bitti. Mavi ipimizi keseceğiz ama şurayı bir iki ilmek ördükten sonra kesip bağlayacağız. Şimdi bakın, ikisini birlikte ördüm. Sıradaki ilmek bakın zaten çok belli, görüyor musunuz? Hemen hizasındaki ilmek bu. Geliyorum. Bunu bakın yukarıdaki şişimi alıyorum. Sonra ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Tekrar yapalım. Bakın, çok belli zaten beyazla birlikte, hemen beyazın altındaki. Bunu şişime alıyorum. Sonra ikisini birlikte beyaz ipimle düz örgü örüyorum. Bakın, istediğimiz görüntüyü aldı, görüyor musunuz? Şimdi şu mavi ipimi de biraz uzun kesiyorum. Çünkü şu mavi kısmını bazen dikerken mavi iple de dikmek daha düzgün oluyor. Eğer açıklık kalırsa bakın bağladım. Mavi kısmı bu uzun ipimle dikebilirim. Evet, devam ediyorum. Şimdi bir iki tane daha göstereyim. Hep böyle devam edecek. Bakın, ilmeğim, bakın alttaki mavi hemen beyazın altında. Şişe aldım. İkisini birlikte ördüm. Yine bakın hemen burada aldım. İkisini birlikte düz örgü olarak ördüm. Son bir kez daha göstereyim. Bakın, hemen şekil almaya başladı zaten. Geldim. Bakın, hemen burada aldım. İkisini birlikte ördüm. Evet, bu şekilde ilmeklerimizin, bakın ne kadar güzel görünüyor. Tamamını hep bakın şurada maviler, bunları yukarıya alacağız kendi hizasında. En son bakın, o da burada görünüyor, görüyor musunuz? Her ilmek için bir ilmek var. Bunları birleştirerek örelim, bu sırayı da tamamlayalım. Sıra sonuna yaklaştım. Şu son 2 ilmeği yine birlikte yapalım. Bakın, 2 ilmeğim, aşağıda da 2 tane mavi ilmeğim kaldı. Bakın, bunu yukarıya aldım. İkisini birlikte ördüm. Son bir ilmeğim var. Bakın, hemen şöyle çevirirsem daha rahat görürsünüz. Hemen burada. Bunu da yine yukarıya aldım ve birlikte
örerek tamamladım. Bakın. Arka sıramızda böyle bir görüntü oldu. Ön tarafta da istediğimiz o kabartılı kısmı çalışmış olduk. Evet, şimdi ne dedik? Şişimizde 47 ilmeğimiz var dedik. Artık şu burun kısmı ve yanları örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şimdi 18, 18, 36, 11 daha 47. 18 ilmek haroşa öreceğiz. Örgümüzün arka tarafındayız. Haroşa örgülerle 18 ilmek örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi ipi kendime aldım. 11 ilmek de burun için ters örgü öreceğiz. Önlerde düz, arkalarda ters. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ters ördüm. Şimdi sıra sonunda 18 ilmeğimin kalmış olması lazım. Kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu kalan 18 ilmeği de yine haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bundan sonra arkadaşlar yanlar haroşa örgü olacak. Ortada 11 ilmeğimiz var. O 11 ilmeğimiz önlerde düz, arkalarda ters olacak. Bakın bu 11 ilmek şurada görmüş olduğunuz burun kısmımız. Bakın 18 ilmek haroşa bu taraf, 18 ilmek haroşa diğer taraf. Şimdi kesimler yapacağız. Kesimleri sadece haroşalı örgülerden yapacağız. Düz örgümüz olan 11 ilmeğimiz hep aynı şekilde kalacak. Evet, başlayalım. Şimdi ön sıradayız ve kesimleri yine hep ön sırada yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek haroşa örgümü ördüğümde bakın 17 ve 18. ilmek haroşalarım burada. Buradan kesim yapıyoruz. Bakın soldan sağa doğru battım. 2 ilmeği birlikte ördüm ve kestim. Arada 11 ilmeğim var. Bunları düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bura hiç değişmiyor. Şimdi diğer taraftaki 18 ilmek haroşamın olduğu yerdeyim. Burada da kesim yapıyoruz. 11 ilmekten önceki 2 ilmek ve 11 ilmekten sonraki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Burada da kestik. Şimdi 16 ilmek daha var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi haroşa ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka sırasını bir kez göstereceğim. Bir ilmek kesmiş olduk. 2 ilmeği birlikte örünce yani 17 ilmek haroşa sağda, 17 ilmek haroşa solda ve 11 ilmek önlerde düz, arkada ters örgümüz var. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğimi haroşa ördükten sonra ipi kendime alıyorum. 11 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonra 17 ilmeğim kalıyor.
bu 17 ilmeği haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar bu kesimi aynı şekilde yine haroşa örgülerden yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde burun kısmımız oluşacak. Böyle çok kolay ve çok güzel bir çalışma yapmış olacağız. Bakın 11 ilmek burada. Bu hep sabit kalıyor. Hemen yanındaki bakın 2 ilmek haroşayı birlikte örüyoruz. Diğer yanındaki 2 ilmek haroşayı birlikte örüyoruz. Her örgümüzün düz sırasında kesimleri buralardan yapıyoruz. Bu şekilde birkaç kez keseceğiz. Burun kısmımızı oluşturacağız. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Sonra aynı şeylerin tekrarını yapacağız ve lastik kısmına, üst bilek kısmına devam edeceğiz. Şimdi 17 ilmeğimiz kalmıştı. 15 ilmek örüyoruz. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek ördüğümde bakın 11 düz ilmeğimin yanında 2 ilmek haroşam var. İkisini birlikte ördüm. Şimdi burada 16 ilmeğim kaldı. 11 ilmek düz var. Bunu olduğu gibi örüyoruz. Hep 11 olarak kalacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi düz ördükten sonra haroşa örgü 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve burada da artık 16 ilmeğim kalmış oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Haroşa ilmeklerimiz 15, 14, 13, 12, 12'ye kadar kestim diye hatırlıyorum ama çok emin değilim. Aynı bu şekilde kesmelere devam edelim. Sonra üst kısımda yine bir çalışmamız var. Sonra lastik kısmıyla devam edeceğiz. Arkada var olan ilmekleri haroşaları haroşa arkadaşlar. Önlerde düz olan 11 ilmeği arkada ters olarak örüyoruz. Arkada başka bir şey yapmıyoruz. Evet, bir miktar kesip devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın 2, 4, 6 diş haroşa boyunca ördüm. Kaç kez kestim onu da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim var. Tam 18 ilmeğimiz vardı. 5 kez kesim yapmış oldum. 13 burada haroşa ilmek, 11 ortada düz ilmek ve yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek haroşa, diğer tarafta ilmeğim var. Şimdi kesimlere devam edeceğiz, fakat şu burun kısmımızın olduğu düz ilmekleri artık haroşa örgü öreceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Yine 12. ve 13. ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kesme yaptım. Haroşayı düz ören arkadaşlar yine böyle ilk bu sırayı dümdüz örecekler. Ama haroşayı tersten ören arkadaşlar dikkat etsinler. 11 ilmeğimi yine haroşa örgü ördüm. Bakın diğer tarafta 13 ilmek haroşam vardı. İkisini birlikte ördüm. Ve kalan ilmekleri örerek sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümüzün arka sırasında da haroşa örgüye devam edeceğiz. Yine örgüyü düzden ören arkadaşlar bütün sırayı düz olarak örsünler. 6. kez kesim yapmış olduk. Bakın ters ördüğüm ilmekleri de haroşa örgüye çevirdim, düz olarak örüyorum. Son bir kez daha kesim yapacağız. Şu anda şişimizde 22, 22, 11, 11, 12, 12, 24, 35 ilmeğimiz, 34 ilmeğimiz mi var?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 24, 11 daha 35 ilmeğimiz var. Şimdi tekrar kesim yapacağız. Yine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördüm. Bakın. Şurada 2 ilmeğimiz var. Artık haroşa olan bu 2 ilmeği de birlikte ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. Yine haroşa ördüm. Ardından 2 ilmeği birlikte örerek yine bir ilmek daha kesmiş oldum. Evet, örgümüzün arka tarafında yine haroşa örgü örelim. Bakın ilk haroşa dişimiz oluşmuş oldu. Şimdi var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım. Bakın örgümün yine ön tarafındayım. 2 diş haroşa örgümüz oldu. Artık kesim yapmıyoruz. Bir sıra önde, bir sıra arkada yine haroşa örgü öreceğiz. Şu orta kısımdaki haroşa dişlerimizi, bakın şunları 3 dişe tamamlayacağız. Evet, var olan ilmeklerimizi 33 ilmeğimiz var. 33 ilmeğimizle beraber haroşa örgü örelim. Bir diş daha haroşaya tamamlamış olalım. Yani ön tarafta şimdi örmüş olduk. Arka tarafta da var olan ilmekleri ördüğümüzde 3. diş haroşamızı elde edeceğiz. Evet, 3 diş haroşaya tamamladık. Artık haroşa örgümüz de bitti. Lastik örgüye geçeceğiz. Ama lastik örgüye geçmeden arkadaşlar şöyle bir sıra var olan ilmeklerimizi düz örelim ki haroşa ile lastik örgümüz karışmasın. Düz örgülerle var olan ilmekleri örgümüzün ön sırasında örelim ve tamamlayalım. Düz örgülerle ön tarafı ördüm, tamamladım. Şimdi arka sırada arkadaşlar artık lastik örgümüze başlayacağız. Şu ilk ilmeğimiz düz ilmek olsun. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın kendimi alıyorum ters, arkaya atıyorum düz. Tekli lastik örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Şimdi ben misinalı şişle dönerek örmeye başlayacağım. Yani benim tavsiyem, siz de benim gibi örün. Lastik kısmı dikişsiz olsun. Çok güzel görünüyor. Haroşalı kısmın dikişli olmasının çok ehemmiyeti yok. Çünkü haroşa dişlerini hiza alarak sanki hiç dikişimiz yokmuş gibi zaten dikeceğiz. Ama lastik kısmı özellikle ben dönerek öreceğim, hiç dikişi olmadan. Size tavsiyem benim gibi örün. Ama diyorsanız ki ben öyle öremiyorum, o zaman aynı bu şekilde, yani lastiği tamamlayıp örgünün ön tarafından düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak örgünüzü örebilirsiniz. Şimdi bakın, benim gibi örecek olan arkadaşlar, en son ters örgü ördüm. Son bir ilmeğim var. Bu son bir ilmeğimi şişe aldım. Niye aldığımı göstereceğim. Rahat bir lastik çalışmak için. Şimdi şu burun kısmının biraz yanından şöyle göz kararı misinalı şişimin misinasını boşa çıkartıyorum. Bakın aynı şekilde de burada yapıyorum. Tulumu benle ören arkadaşlar bunu niye yaptığımı anlamışlardır zaten. Örgüyü sanki düz örgü, düz şişle örgü örecekmiş hale getiriyoruz. Ama aslında misinalı şişimizle çok rahat bir örgü öreceğiz. Evet. Şimdi lastik örgüye geçeceğiz. Bakın.
En son ters örmüştüm. Bir ilmekte boşalmıştım. Bunu niye yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ters düz, bu ters. Bakın bu düz, bu düz. 33 ilmeğimiz olduğu için şu bir ters bir düz devam etmesi gereken örgüm arkadaşlar 2 düzle devam edecek. O yüzden bir ilmek eksiltme yapacağım. Bakın şu tersle burada yanındaki ilmek, bir de ilk başlangıçtaki ilmek, bu 2 düz ilmeği birlikte örüyorum. Böylece bakın düz ters düz ters, böyle düzgün bir örgü elde etmiş oluyorum. Şimdi hem de şu üst kısmı birleştirmiş oldum. Bundan sonra misinalı şişimle beraber hep dönerek lastik örgümü öreceğim. O birleştirme yapmış olduğum yerde benim tur başım olmuş olacak. Sıraları oradan sayacağız. Bakın ne kadar kolay. Şimdi bitti. Bakın. Görüyor musunuz? Bu kadar kolay. Şimdi örecek olduğum şiş bu. Bakın bunu boşa çıkardım. Sıradaki ilmeğim ne? Ters. Hemen ters örgüyle başladım. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Lastiğimizin ikinci sırasını şu anda örüyoruz. 20 sıra lastik öreceğiz arkadaşlar. Böyle katlanan bir bilek lastiği olacak. Sonra kesim yapacağız. Bakın yine bitti. Ne yapıyorum? Örecek olduğum ilmekleri şöyle şişime alıyorum. Bir miktar misinamın fazlasını burada bırakıyorum. Örecek olduğum şişi şöyle misinasını boşa çıkartıyorum rahat örebilmek için ve örmeye devam ediyorum. Bakın ne kadar kolay. Görüyor musunuz? Yani benim size tavsiyem bu şekilde örmeniz, ama ben öremiyorum diyorsanız saygı duyuyorum. O zaman geriye dönerek örebilirsiniz. Yani iki parça, şu arka kısım iki parça olacak şekilde örersiniz. Yani şuralardan geri dönersiniz. Benim gibi birleştirmezsiniz. Arka kısmı dikerken lastikten başlarsınız. Bakın buraları dikeceğiz zaten. Dikerek bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, artık bundan sonra 20 sıra lastik örgümüzü öreceğiz ve keserek patiğimizin bitireceğiz. Ön düğmeli bantı var, süsleme çalışması, onu da yaparak artık tamamlayacağız. Evet, bu şekilde lastik örgümüzü örelim. Kesimi yine birlikte yaparak örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik örgümü 19 sıra ördüm. Şimdi 20. sırada keseceğim. Şöyle ölçtüğümde de 6,5 santim uzunluğunda bir lastik çalışmışım. Örerek kesme tekniğiyle lastiğimizi keseceğiz. Bakın tur başının olduğu yerdeyim. Buradan başlıyoruz. Şimdi ilk ilmeğim ters, sıradaki ilmeğim düz, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz, düz olarak ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıkı bir kesim yapmayın, ilmeklerinizi böyle bolca örün. Düzleri düz örüp tersleri ters örerek kesiyoruz arkadaşlar. Bakın düz ilmeği düz ördüm, kestim. Ters ilmeği ters ördüm ve kestim. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keseceğiz. Bakın ne kadar kolay. Devam ediyorum sıradaki ilmeklerime. Şişimi alıyorum. Ve kesmeye devam ediyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimizin tamamını esnek bir kesim olarak keselim. Bakın şöyle esnesin. Sıkı keserseniz esnemez. Bebeğin ayağına giydirip çıkarırken esnek olması önemli.
Evet, keselim. Evet, ilmeklerimin bakın tamamını örerek kesme tekniğiyle kestim. Şurada son bir ilmeğim kaldı. Bunu şişten çıkarmadan ipimi uzunca bırakıp kesiyorum. Şimdi tığımın yardımıyla burada birleştirmeyi yapacağız. Bakın, ilmeğimi tığıma aldım. Şimdi geliyorum. Bakın şurada ilk kestiğim ilmeğim var. Bu ilmeğime şöyle giriyorum ve birleştiriyorum. Bir zincirle de sabitledim. Şimdi örgümün bakın şöyle hemen içine doğru alıyorum. Örgümün düz tarafı burası. Düz tarafındaki düz örgüden şöyle bakın her ilmeğin içerisine tığımla batıp ipimi yürütüyorum. Bakın sırayla. Girdim, yürüttüm. Girdim, yürüttüm. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa. Bakın girdim, yürüttüm. Gördünüz mü? Ve fazla olan ipimi keserek temizledim. Bakın. Lastik kısmımız da bitmiş oldu. Şimdi dikiş yapacağız arkadaşlar. Şu arkadan başlayacağız. Burun ucuna kadar dikeceğiz. O yüzden şöyle 20-25 santim uzunluğunda ipimden kesiyorum. İpimi iğneme geçiriyorum. Şöyle bir düğüm atalım burada. Fazlasını da keselim. Şimdi şu örgümüzün iç tarafından şöyle iğneyle bakın 1 2 3 4 haroşa aşağıdan içeriden iğnemi yürüttüm. Şu lastik bitimine kadar. Eğer lastiği bütün örmediyseniz arkadaşlar, kesim yaptıktan sonra ipinizi biraz uzun bırakarak lastikle beraber böyle dikerek aşağıya inebilirsiniz. Biz şimdi lastiğimizi bütün ördüğümüz için tam şu lastik kısmından itibaren dikmeye başlayacağız. Evet, ipimizi yürüttük. Şimdi bakın ilk haroşa dişim burada. Örgümün düz tarafındayım. Haroşa dişlerimin arasından batarak bakın bir sağdan sonra geliyorum. Bakın ikinci haroşa dişim bir soldan. Bakın 1 2 3. haroşa dişim bir sağdan sonra 1 2 3 bir sağdan bir soldan. Bakın birleştirdiğimde sanki hiç dikiş yokmuş gibi, yukarısı zaten dikişsiz, böyle tertemiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben aslında böyle yapıyorum ama acemi olan arkadaşlar varsa onlar bu şekilde de yapabilir. Evet, karşılıklı bakın birleştirdik. Şimdi son haroşa dişlerimizi de birleştirdik. Şu mavi kısmımızı, şu ipi dışarıda bırakarak ya da içeride bırakalım, sonra istediğimiz yerden dışarı alırız. Birleştirmeye devam edelim. Bakın şöyle içeriden yine batalım. Burada da yine aynı şekilde içeriden batalım. Eğer ihtiyaç olursa şurayı birleştireceğim. İhtiyaç olmazsa birleştirmeyeceğim. Şimdi haroşa dişlerini yine karşılıklı hiza alarak birleştirmeye tabana kadar devam ediyorum. Bakın burada da hiç dikişimiz belli değil. Evet, son kısmı da birleştirdik.
Şu ipimizi içeri gönderelim. Şimdi tabanda aynı çalışmayı yapacağız. Zaten burun kısmımız işaretli. Şöyle tuttuğunuzda dikeceğimiz yerler belli. Bakın burada da arkadaşlar şu ilmekleri karşılıklı hiza alarak birleştireceğiz. Bir buradan, bir buradan. Şurada başlangıç ipim var. Bunu da bu dikişimin içerisine birkaç kez yedireceğim. Sonra fazlasını keseceğim. Geliyorum. Bakın yine karşılıklı bir oradan, şöyle bir buradan, bir buradan. Yine ipi içine gizledim. Geliyorum. Sıradaki ilmeğim, bakın bir buradan, bir buradan. Yerleştirdim. Şunu artık içeriye yollayalım. İçeride dikeriz onu. İçeride çevirince keseriz. Evet, ilmekleri karşılıklı hiza aldım. Yine dikiyorum. Bu şekilde buruna kadar dikeceğiz ve dikişimiz bitecek. Son olarak bu bant kısmımız var. Düğme ile süslenen kısım. Onu da çok kolay bir şekilde yapacağız ve bitireceğiz. Evet, şunu artık çıkartabiliriz. Karşılıklı hiza aldık, karşılıklı hiza aldık. Şimdi örgümüzün içerisine gönderelim. Şöyle tam burun kısmımız. Evet. Dikişimizi de bitirdik. Şimdi şurada düğümleyerek sabitleyelim. Evet, düğümledik. Şimdi şuradan ilmeklerimizin arasından birkaç kez yürüttüm. Fazla ipimi kestim. Şu başlangıç ipimdi. Bunu da kestim. Şimdi şuraya bir bakalım. İhtiyaç var mı? Evet, birleştireceğiz. Şöyle yapalım. İğnemizi, mavi ipimizi geçirelim. Şöyle içeriye yollayalım düz tarafımıza. Bak, tam yerine denk geldi. Burayı arkadaşlar ben şöyle karşılıklı birleştiriyorum. Böyle daha güzel oluyor. Bakın aynı şeyi buradan yaptım. Burada birleşmiş oldu. Şimdi tekrar ipimi içeriye gönderiyorum. Yine burada bir sabitleyelim. Sonra yürüterek gizleyelim. Fazla ipimi kestim. Şu da başlangıç ipimdi. Bakın bunu da yine aynı şekilde önce sabitleyelim. Ardından yürüterek gizleyelim. Fazlasını keselim. Evet, bakın taban kısmımız, örgümüzün iç tarafı tertemiz ve patiğimiz bitti. Sadece bant kısmı kaldı. Şöyle bir giydirelim. Bakın arka kısmımız ne kadar güzel oldu. Kalıbımız çok güzel. Şöyle esnek bir lastik çalışmıştık. Bakın. Aslında patiğimizi bu şekilde bantsız olarak da kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde sade bir patik olarak da kullanabilirsiniz.
Ama biz şimdi bakın böyle bir bant çalışması yapacağız. Bu da çok kolay arkadaşlar. Yine mavi ipimle beraber bakın başlangıcı yaparken ipimi biraz uzun bıraktım. Çünkü bunları dikiş ipi olarak kullanacağım. Ardından 5 ilmekle beraber bakın 5 ilmek şişimi attım. Düz kenarları olan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tam 17 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. 17 diş haroşa kaç santim? Hemen onu da söyleyeyim santim olarak da. Tam 8,5 santim uzunluğunda bir lastik bant olarak haroşa örgü çalıştım. Şimdi patiğimizin yanımıza alalım. Her iki patiğimiz de burada. Birinin sağ tarafına düğme gelecek şekilde çalışacağız. Diğerinin sol tarafına. Şimdi şöyle tuttuğumuzda bu sol, bu sağ oluyor. Hemen çalışalım. Önce iğnemizi, ipimizi geçirelim. Bakın şimdi çalışmamızı nereden yapıyoruz? Tam şu haroşa dişinin hizasından. Bakın bunda da öyle. Görüyor musunuz? Tam şu haroşa dişinin hizasından. Şöyle tutalım. Göz kararı. Tam buradan başlıyorum şimdi dikmeye. Bakın yine haroşa dişini hiza kabul ediyorum. Bir kere şöyle birleştiriyorum. Bu birleştirmeden sonra zaten haroşa dişlerini takip ederek bakın bir alttan beyaz patikten bir üstte bant kısmımdan batarak bu kısmı dikiyorum. Evet, burayı diktik. Bakın ne kadar düzgün oldu. Şimdi şöyle örgünün içerisine gönderdim iğnemi ve burada düğümleyerek artık sabitleyeceğim. Evet, sabitledim. Şöyle içinden de yürütürsem. Evet. Artık fazla olan ipi kesebiliriz. Şimdi bunun birini sağ tarafa, birini sol tarafa bu şekilde sabitliyoruz. Sonra geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Geliyoruz. Yine bakın burada da şöyle zaten tam bileğimize göre ayarlanmış, bu bilek kısmına göre. Dikiş yapacağımız yer yine bu şuradaki 1, 2, 3 haroşa dişinin olduğu yer. Bu ipimi de uzun bıraktım. Bakın şuradan kesim yaptım, uzun bıraktım. Şu aşağıya kadar yürüttüm. Şimdi düğmemi dikeceğim. Şöyle minik ahşap düğmem var. Tulumumda kullanmış olduğum. Şimdi düğmeyi dikeceğiz. Bir ilik çalışması falan yapmadık. Çünkü tamamıyla bu süs amaçlı. Evet. Şimdi bakın geliyorum. Önce şuraya bir tutturalım. Bakın. Şöyle tutturdum. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Evet, gayet uygun yere. Şimdi yukarıya çıkabilirim. Bakın burada 1, 2, 3 haroşa dişinden sonra çıkış yapmışım. Yine aynı yerden şöyle birbirinin aynı yerlerde, aynı hizada olmasına dikkat et. Patikle bantı bir birleştireyim. Şimdi artık düğmemizi dikebiliriz. Evet. Klasik düğme diker gibi buraya düğmemi dikiyorum.
Evet, geliyorum şu arka tarafta. Şurayı biraz tutturmuştum. Buradan da şöyle tutturalım arkadaşlar. Yine örgüye. Bakın böyle daha düzgün duruyor. Şöyle tutturalım. Evet. Artık keserek bitirebiliriz. Şöyle iç tarafa doğru alalım. Burada düğümleyerek bitirelim. Evet. Bakın ne kadar güzel bir patik çalışmış olduk sizlerle beraber. Şurayı da düzeltelim. Düğmemizi dikerken bu biraz yukarıya kaydı. Şöyle duracak arkadaşlar. Evet. Çok güzel olduk. Evet arkadaşlar, bir anlatımın sonuna gelmiş olduk. Tulumumuzla beraber harika bir takım olmuş oldu. Ne yaptık? Şöyle biraz kameramı kaldırırsam. Tulumumuzu çalışmıştık. Tulumumuza uygun bir bere çalışması yaptık. Ve son olarak yine tulumumuza takım bir patik çalışması yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bu çalışma bitti artık. Bunun kız bebek için bir tulumu, yine beresi ve kız bebeğe özel güzel bir patik çalışmasını sizlere anlatacağım. O yüzden bol bol yorum ve beğeni bekliyorum. Evet, bir sonraki çalışmamda görüşebilmek üzere her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.